Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divopatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki renkli çok güzel çok şık bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde mavi ve krem olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerimde şöyle 5 şiş 3 numara. Modelimiz bu şekilde. Model böyle hanımlar. Çok güzel, çok kolay, çok şık bir patik oldu. Patiğimizin kenarları, tabanı, topuğumuz. Model bu şekilde. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Hemen patiğimize başlayalım. Burun kısmından başlıyorum. 12 ilmek olarak. Bu şekilde öncelikle 12 adet ilmeğimizi atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha attım. 12. 12 ilmeğimizi attık. Geri dönüyoruz hanımlar. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz. Bu aşamada ilk kenardaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimi sırasıyla ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Şimdi düz örgü uygulaması yapacağım. 5 şişede geçeceğim. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişim ile örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. ilmeğim. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi 3. şişime hemen şu kenara ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alıyorum. Başlangıç yerlerine sırasıyla girerek ilmek çıkartıyorum ve şişime takıyorum. Şöyle. Bakın 4 ilmek oldu. 5 ve bir ilmek daha çıkarttım. 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim. 2 3 4 5 ve hemen şu kenara girdim. Bir ilmek de buradan çıkarttım. 6. 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz oldu. Şimdi 5. şişimi aldım. İlmeklerimi düz öreceğim. Bir sıra boyunca bu şekilde düz öreceğim hanımlar. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişime geldim. Boş olan şişim ile sıradaki şişimdeki ilmeklerimi örüyorum. 5 şiş patik böyle dolana dolana örülüyor. 3. şişime geldim. Şimdi de buradaki ilmeklerimi normal düz olarak örüyorum. 4. ve sonuncu şişime geldim. Buradaki ilmeklerim de yine düz olarak örülüyor. Böylece bir sıra ilmeklerimizi düz ördük. Tekrar ilk şişe geldik. Bu aşamada bu ilk şişin altına bir ip ya da iğne gibi bir şey takabilirsiniz. Hani şişlerin yerini karıştıranlar böyle bir çözüm üretebilir. Şimdi artırma zamanı. Artırma işlemini patik burnuna baktığımızda sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarım hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından hemen ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim hanımlar. İlmeği yarım almışım, düzelteceğim şurada. İkinci şişimde baktığımızda kenar sol tarafta. Burada da son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Son 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 7 ilmek oldu. 3. şişime geldim. Kenar hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altına girerek
Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmek düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Ve sondan ikinci ilmeğimin altına şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Son 2 ilmek düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu hanımlar. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir sonraki sırada artırma yapmıyorum. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. Evet, ikinci şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de öreceğim. Bu düz ilmekleri örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Evet hanımlar, bir sıra ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim, kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Ve sondan ikinci ilmeğimin altına, yani şuraya girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmek düz örülüyor. Burada da 8 ilmek oldu. 3. şişimdeyim, kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeği de düz ördüm. Kalan ilmeklerim yine düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim, kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Ve sondan ikinci ilmeğimin altına, yani şuraya girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnunu bu şekilde tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmek olana kadar artırmamı yaptım. Modelimi kurdum. 14'er ilmek yapınca da zaten bakın modelimiz tam denk geldi. Böyle. Şimdi hep birlikte artırmaları yapalım, gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım, geldim. Artırmalarımdan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen patik burnundaki şu minik desene başlayacağız. Öncelikle ilk 2 ilmeğimi mavi ipim ile örüyorum. 2 ilmek mavi. Ardından kremimi ekleyeceğim. Hemen yanına 2 tane krem örüyorum. 1, 2. Patiğimi sökülmesin diye krem ipimin ucunu maviye düğümleyeceğim burada. Modelin devamında hanımlar 2 mavi 2 krem olacak şekilde ilmekleri öreceğim. 2 ilmek mavi, 2 ilmek krem, 2 ilmek mavi, 2 ilmek krem, 2 mavi, 2 krem diye diğer ikinci şişinde de devam edecek. 2 krem 2 mavi olacak şekilde öreceğiz. Diğer 3 şişimizi de bu şekilde örelim, gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimi de ördüm, geldim. Şimdi ilk şişimdeyim. Modelde 2. sıramız. Bu sıramızda ilk ilmeğimi krem ile ördüm. 1 krem örerek başladım. Yanına 2 mavi 2 krem olacak şekilde ilmeklerimi öreceğim. 2 mavi 2 krem. Model birer ilmek sola kayıyor böylece. 2 ilmek mavi, 2 ilmek krem, 2 ilmek mavi, 2 krem. Tekrar 2 tane mavi öreceğiz. 2 krem şöyle gidecek hanımlar. İkinci mavi ikinci şişten alarak örmeye devam edeceğiz. Diğer 3 şişimizi de
Bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim, patik burnundaki minik desenimizi bitirdik. Şimdi ilmeklerimizi hanımlar krem ipimiz ile öreceğiz. Mavi ipimiz beklesin. İlmeklerin tamamını krem ipimiz ile örüyoruz. Bu şekilde ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 3 sıra boyunca, yani 4 şişimizi bir kere dolanacağız. Bir sıra olacak. İkinci kez yine krem ipimizle öreceğiz. 2, bir daha yapacağız. Aynı işlemi 3. 3 sıra 4 şişimizdeki ilmekleri de örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi 3 sıra boyunca krem ipim ile düz ördüm. Geldim, hemen şu ana desene başlayacağız. Model 15 sıradan oluşuyor. Şimdi ilk şişimdeyim. Modelin birinci sırası ile başlayacağız hanımlar. Bu aşamada ilk 2 ilmeğimi mavi ile öreceğim. 2 ilmek mavi örerek başlıyorum. 1, 2. Kremimi aldım. 5 tane krem öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mavi örerek başladım. 5 krem ördüm. Devamında 3 ilmek mavi, 5 krem olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. 3 mavimi ördüm. Şimdi 5 ilmek krem örüyorum. 5. kremimi ikinci şişimden alarak ördüm. Tekrardan 3 ilmek mavi örüyorum. 5 tane krem. Aynı işlemi 4 şişte de yapıyoruz hanımlar. Tekrar 3 tane mavi, 5 tane krem. 2. 3. şişime geldim. 3, 4, 5. Tekrardan 3 ilmek mavi örüyorum. 5 tane krem. 3, 4 ve 5. 3 ilmek mavi. 5 tane krem öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 3 tane mavi örüyorum yine. 5 tane krem. 1, 2, 3, 4, 5 ve son bir ilmeğimi mavi ile ördüm. İlk şişimdeki 2 ilmek maviydi. Burada da son ilmek mavi. Yine burada 3 tane mavi oldu. Şimdi hanımlar, modelimizde tekrar birinci şişimde ve ikinci sıradayım. Bu sıramızda ilk 3 ilmeğimi mavi ile örerek başlayacağım. 1, 2, 3. Yanına 3 tane krem örüyorum. 1, 2, şu da 3. kremim. Modelimiz artık 5 mavi 3 krem olacak şekilde devam edecek. 5 tane mavimi ördüm. 3 tane krem. 5 mavi 3 krem olacak şekilde öreceğiz. Bakın ilk şişimi yaptım. İkinci şişimde 5 mavi diye devam edecek. Yanına 3 krem öreceğiz. Diğer 3 şişimizi de 5 mavi 3 krem olacak şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar, ikinci sıramı tamamladım. 4 şişimde de aynı işlemi yaptım. Şimdi modelde tekrar ilk şişimizde ve 3. sıradayız. Burada ilk 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. Yanına 2 mavi, 1 krem. Bakın şuradaki açılmayı yapıyoruz hanımlar. Bakın şurada açılmalar burada başlıyor. İlk 2 ilmeği krem ile ördüm. Yanına 2 mavi, 1 krem, 2 mavi. Bakın şu tam ortaya 3 tane mavi öreceğim. 1, 2, 3. Tekrardan 2 mavi, 1 krem, 2 mavi öreceğim. Şu 1, ikinci şişime geçtim. Şu da ikinci mavim. Ortaya 3 tane krem. Yeniden 2 mavi, 1 krem, 2 mavi. Ortaya 3 tane krem örüyorum. Şöyle. Devam ediyorum. Tekrar 2 mavi, 2 mavi. 3. şişimdeyim. 2 mavi, 1 krem, 2 mavi örüyorum. Ortada 3 kremim var. Yeniden 2 mavi, 1 krem, 2 mavi. Ortada 3 kremim var. 1, 2, 3.
Dördüncü şişimden devam ediyorum. Yine 2 mavi, 1 krem, 2 mavi ördüm. Ortada 3 tane kremim var. Tekrardan 2 mavi, 1 krem, 2 mavi örüyorum ve son bir ilmeğimi krem ile ördüm. İlk şişimde de ilk 2 ilmeği krem ile örmüştüm. Yine bakın ortada 3 krem oluştu. Evet hanımlar, böylece 3. sırayı tamamladık. Tekrar ilk şişimizde 4. sıramıza geldik. Bu sıramızda hanımlar ilk 3 ilmeğimi şöyle krem ile örüyorum. 1, 2, 3. İlk 3'ü krem ile ördüm. Mavimi alıyorum. Buraya 3 tane mavi. Modelin devamında 5 krem 3 mavi olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. 5 ilmek kremimi örüyorum. Yanında 3 mavim var. İkinci şişimizde de yine böyle devam edeceğiz. 5 tane krem öreceğiz. Yanına 3 mavi. 5 krem 3 mavi olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. Diğer 3 şişimizi de bu şekil örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim ve modelde 5. sıramız. Bu sıramızda ilk 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. 1, 2, 3, 4. Tam bu ortaya bir tane mavi. Devamında 7 krem 1 mavi olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. 7 krem 1 mavi. Bakın 4 krem oldu. 5, 6, 7. Yine bu ortaya bir ilmek mavi örüyorum. Tekrardan 7 krem 1 mavi olacak şekilde diğer ilmekleri de öreceğiz. Diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de 7 krem 1 mavi olacak şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 6. sıradayız. Bu sıramızda da yapacağımız işlem şöyle. İlk 3 ilmek krem ile ördüm. Sonra mavimi alıyorum. Bir mavi, bir krem, bir mavi. İlk deseni oluşturduk. Aralara 5 tane krem örüyoruz. 2, 3, 4, 5. Tekrardan bir mavi, bir krem, bir mavi. Modeli bu şekilde yapıyoruz. Bir mavi, bir krem, bir mavi. Aralara da 5'er ilmek krem örüyoruz hanımlar. Şimdi ikinci şişimizde 5 krem diye öreceğiz. Yanına bir mavi, bir krem, bir mavi. Tekrar 5 krem. Aynı işlemi devam ettireceğiz. Diğer 3 şişimizi de bu şekil örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi de yeniden ilk şişimdeyim. 7. sıradayız. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi krem ile ördüm. Şimdi ilk deseni yapacağız. 2 mavi, 1 krem, 2 mavi. İlk deseni yaptık. Model aralarına şimdi de 3 tane krem örüyoruz. 2, 3. Şimdi ikinci deseni yapacağım. 2 mavi, 1 krem, 2 mavi öreceğiz. 1, ikinci şişimden devam ediyorum. 2. Model aralarına yine 3 tane krem örüyorum. Bir diğer modeli yapacağım. 2 mavi, 1 krem, 2 mavi. Model arasına 3 ilmek krem örüyorum. Diğer modeli yapacağız. 2 mavi, 1 krem, 2 mavi diye devam edecek. Diğer 2 şişimizi de tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, şimdi de yeniden ilk şişimde ve 8. sıradayım. Bu sıramızda ilk ilmeğimi krem ile örüyorum. Ardından 3 mavi, 1 krem. 3 ilmek mavi, 1 krem. 3 mavi, 1 krem. 3 mavi, 1 krem. 8. sıramız bu şekilde örülecek hanımlar. Şöyle. Hanımlar, diğer 3 şişimizi de bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi tekrar ilk şişimde modelde 9. sıradayım. İlk ilmeğimi krem ile örüyorum. Şimdi ilk modeli yapacağız. 2 mavi, 1 krem, 1 mavi, 1 krem, 2 mavi. Bakın ilk desenimizi yaptık. Şeklimiz bu. Model aralarında bir tane kremimiz var. İkinci modelimi yapacağım. 2 mavi, 1 krem, 1 mavi,
bir krem. İkinci şişten devam ediyorum. 2 mavi de buraya ördüm. Yine model arasında bir tane kremim var. Bir diğer modeli yapacağım. 2 mavi, bir krem, bir mavi, bir krem, 2 mavi. Yine model arasında bir krem örüyorum. Diğer modeli yapacağım. 2 mavi, bir krem. Üçüncü şişten devam ediyorum. Bir mavi, bir krem, 2 mavi. Yine model arası için bir ilmek krem ördüm. Diğer modeli yapıyorum. 2 mavi, bir krem, bir mavi, bir krem, 2 mavi. Model arasına bir krem ördüm. Diğer modelimi yapıyorum. 2 mavi. İkinci mavim için dördüncü şişime geçtim. Bir krem, bir mavi, bir krem, 2 mavi. Yine model arası için bir kremim var. Sonuncu modelim. 2 mavi, bir krem, bir mavi, bir krem ve 2 mavi. Böylece 9. sıramızı tamamladık hanımlar. Geldik modelimizde 10. sıramıza. Bu sıramızda hanımlar yapacağımız işlem şu. İlk ilmeğimi krem ile örüyorum. Şimdi ilk desenimi yapacağım. Bir mavi, 2 krem, bir mavi, 2 krem, bir mavi. Bakın ilk deseni şöyle oluşturduk. Model arasında bir kremimiz var. İkinci deseni yapacağım. Bir mavi, 2 krem, bir mavi, 2 krem. İkinci şişime geldim. İkinci kremimi ördüm ve bir mavi ve yine model arasına bir krem örüyorum. Diğer desendeyim şimdi. Bir mavi, 2 krem, bir mavi, 2 krem, bir mavi ve model arası için bir tane krem örüyorum. Bir diğer desene geçeceğiz. Bir mavi, 2 krem. Yine hanımlar bir mavi, 2 krem, bir mavi öreceğiz. Model arasına bir tane krem. İlk iki şişte yaptığımız modelin aynısını 3. ve 4. şişimizde de yapacağız. Diğer iki şişimizi de örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm geldim. Yeniden ilk şişimdeyim. Modelde 11. sıramızdayız. Bu sıramızda hanımlar kenara 1, 2, 3 ilmek krem ördüm. Yanına 3 tane mavi öreceğim. 3 krem ile başladık. Yanına 3 tane mavi ördük. Modelin devamında 5 ilmek krem, 3 ilmek mavi öreceğiz. Bakın 5 kremimi ördüm. 3 tane mavi örüyorum. İkinci şişimde 5 krem diye devam edeceğim. 3 mavi öreceğim. Bu şekilde 11. sıramızı yapacağız. Diğer 3 şişimizi de aynı şekil örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimde 12. sıramıza geldim. İlk şişimdeyim. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. Şimdi ilk modelimi yapacağım. Modelimiz şu. 2 mavi, 1 krem, 2 mavi. Bakın ilk modelimi yaptım. Şimdi model aralarına hanımlar 3'er ilmek krem öreceğiz. 1, 2, 3. Tekrar aynı modeli yapacağım. Bakın 2 mavi, 1 krem, 2 mavi. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu ikinci mavi. Model arasına yine 3 ilmek krem örüyorum. Devam ediyorum. 2 mavi, 1 krem, 2 mavi. Model arası için 3 tane krem. Aynı modeli yapacağız. 2 mavi, 1 krem, 2 mavi ve model aralarına 3'er krem öreceğiz. 3. ve 4. şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Tekrar ilk şişimde modelde 13. sıradayım. İlk 2 ilmeğimi krem ile ördüm. Mavimi alıyorum. Bu sıramızda hanımlar 5 ilmek mavi öreceğim şimdi. 1, 2, 3, 4, 5. 3 tane krem. Bu sıramız 5 mavi 3 krem olacak şekilde devam edecek. Tekrardan 5 tane mavimi öreceğim. Yanına 3 krem. Böyle gidecek. Diğer 3 şişimizi de aynı şekil örüp gelelim. Evet hanımlar, şimdi de yeniden ilk şişimdeyim. Modelde 14. sıram.
İlk 3 ilmeğimi krem ile ördüm. Mavimi alıyorum. 3 tane mavi. 1, 2, 3. 3 krem ile başladım. 3 mavi ördüm. Modelin devamında 5 krem, 3 mavi olacak şekilde ilmekleri örüyorum. Bakın 5 tane kremimi ördüm. Yanında 3 mavi. Şimdi ikinci şişimize geçeceğiz. Yine 5 tane krem, 3 mavi olacak şekilde öreceğiz. Diğer 3 şişimizi de bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi de tekrar ilk şişimde ve 15. yani sonuncu sıradayım. Bu sıramızda ilk 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. Yanına bir tane mavi. Şöyle. Bu bölümde de bu sıramızda da 7 krem 1 mavi olacak şekilde ilmekleri örüyoruz. 6, 7 kremi ördüm, 1 mavi. Tekrardan 7 ilmek krem öreceğim. Ortalara birer mavi ilmek öreceğim. Diğer 3 şişimizi de örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm ve geldim. Patiğimizin bu büyük desenini burada bitirmiş olduk. Şimdi mavi ipimizi kesmiyoruz. İlmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile düz olarak örüyoruz. Bu şekilde. Evet, ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 3 sıra boyunca, yani 4 şişimizi 3 kere dolanacağız. 3 sıra krem ipimiz ile düz örelim gelelim. Evet hanımlar, 3 sıra boyunca ilmeklerimi düz ördüm geldim. Şimdi patiğimizin şu bölümündeki minik beneklerimizi yapacağız. 2 ilmek krem örerek başlıyorum. 2 krem, yanına bir tane mavi. Devamında 3 krem 1 mavi olacak şekilde ilmekleri örüyorum. 3 tane krem, 1 mavi. 3 krem, ikinci şişimden 1 mavi diye devam edeceğim. Bu şekilde. Diğer 3 şişimizi de böyle örüp gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi mavi ipimizi artık burada kesebiliriz. Ön bölümde maviyi bitirdik. Arka bölümde devam edeceğiz. Mavi ipimizi kesip buraya ucunu düğümleyebiliriz. Şimdi ilmeklerimizin tamamını yine krem ipimiz ile düz olarak örüyoruz hanımlar. Bakın bu şekilde ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de hanımlar 3 sıra boyunca, yani yine 3 kere dolanacağız. Krem ipimiz ile düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi 3 sıra boyunca krem ipim ile ördüm geldim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. İlk şişimdeyim hanımlar. Burada son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi normal düz olarak örüyorum. Yani 14 ilmeğim vardı. 13 ilmeğimi öreceğim. Bakın son bir ilmek kaldı. Bu sonuncu ilmeği örerken ikinci şişimden de bir ilmek alıyorum. Bu 2 ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Bilek ayrımında ilmekleri yer değiştiriyoruz. Sebebi şu: tam orta kısımda ayrık bir görüntü oluşmuyor ve bilek ayrımı daha sıkı, sağlam oluyor. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Şimdi ikinci şişime geçeceğim hanımlar. Patiğimizin şu arka bölümlerine ben 5'er ilmek haroşa ördüm bilek kenarlarına. Örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İlk 5 ilmeğimi haroşamı düz örüyorum. 2, 3, 4, 5. 5 ilmek haroşamı ördüm. Diğer ilmeklerimi de yine düz örmeye devam edeceğim. Bu aşamada patiğimizin şu arka bölümündeki benekleri de kuracağız. 5 haroşadan sonra 1 ilmek düz ördüm. Hemen bakın altta 2 tane benek var. Ortada 3 ilmek var. Ortanca ilmeğe gelecek şekilde ilk beneğimi oluşturuyorum. Mavi ipimi şimdi buradan şöyle ekledim. Buraya bir tane mavi ördüm. Yine patiğim sökülmesin diye mavimin ucunu şöyle kremime düğümlüyorum. Buraya 2 tane düğüm attım. Bu bölümde hanımlar şöyle devam edeceğiz. 1 tane mavi ördüm. 3 tane krem, 1 mavi. 3 krem, 1 mavi olacak şekilde bu beneklerimizi yapacağız. Artık patiğimizin arka bölümüne geldik hanımlar. Bu arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız.
Şu anda ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz örüyorum. Bilek ayrımına kadar öreceğim. Geri döneceğim. Geri döndüğümüzde de arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters olarak öreceğim. Tabandaki diğer şişime geçtim. Burada da şu 2, 3. kremim, bir tane mavi. 3 tane krem, bir mavi. 3 tane krem, bir mavi. 3 tane krem. Diğer şişime geçiyorum hanımlar. Bir mavi örüyorum buraya. Tekrar 3 tane krem, bir mavi. Son 5 ilmek kalana kadar, yani son 5 ilmek haroşa burada. Bu işleme devam ediyorum. 3 tane krem, bir tane mavi. Bakın son 5 ilmeğim kaldı. Bunlar haroşa. Bunları düz örüyorum. Artık benek yapmıyorum. Bilek ayrımına geldim. Geri dönüyorum. Patiğin arkasında yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Bu şekilde. Şimdi geri döndüm hanımlar. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeği örmeden alıyorum. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 5 ilmek haroşamı düz ördüm. Bu beneklerimizi her iki sırada bir yapıyoruz hanımlar. Her iki sırada bir benek yapacağız. İpi kesmeye gerek yok. İpin yönü her seferde denk geldiği için ip kesmeye de gerek kalmıyor. Şimdi bu benekli olan ilmekler dahil hepsini krem ipim ile ters örüyorum arka yüzde olduğum için. Bu şekilde. Şu benekten sonraki bu ilk sıramız oluyor. Her iki sırada bir bu benekleri kuracağız. Bir diğer şişime geldim. Buradaki ilmeklerimizi de ters olarak örüyorum. Patiğimizin arkasında yapacağımız işlem hepi topu bu kadar. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece kenarlardaki 5'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor hanımlar. Her iki sırada bir de beneklerimizi yapacağız. Şimdi benekten sonra arka yüzde ilk sıramız oluyor. Son şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak öreceğim. Sadece kenardaki son 5 haroşa ilmeğimi düz öreceğim hanımlar. Şöyle bakın, son 5 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Evet, bilek ayrımına geldim. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Yine bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 5 ilmek haroşamı ördüm. Benekten sonraki ikinci sıramız oluyor hanımlar. Şimdi ilmeklerimizi düz öreceğiz. Şimdi diğer bilek ayrımı yaptığımız uca kadar, şuraya kadar ilmeklerimizi düz örelim, gelelim. Evet hanımlar, bakın diğer uca kadar ilmeklerimi ördüm, bilek ayrımına geldim. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Benekten sonraki iki sırayı tamamladık. Şimdi bu beneklerimizi de tersten kuracağız. Her iki sırada bir benek yapıyorduk. Beneğin biri ön yüze denk gelirken bir diğeri arka yüze geliyor. Sırasıyla biri ön, biri arka yüzde olacak şekilde bu benekli model yapılıyor. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 5 ilmek haroşamı düz örüyorum. Arka yüzde olduğum için ilmekleri ters öreceğim. Benekleri de şöyle kuracağız. Altta 2 benek var. Ortasında 3 ilmek var. Tam ortanca ilmeğe gelecek şekilde beneği oluşturacağız. 5 haroşadan sonra 2 daha ters ördüm. Bakın tam ortaya geldim, 2 beneğin ortasına. Buraya şöyle mavi ipim ile bir ilmek örüyorum. Zaten ilk beneği oluşturduktan sonra devamındaki ilmekleri 3 krem 1 mavi olacak şekilde örüyoruz. Arkaya denk geldiği için bu defa beneklerimi tersten örüyorum. Şöyle 3 krem 1 mavi olacak şekilde yine ilmeklerimizi öreceğiz. Şöyle 3 krem 1 mavi. 3 krem 1 mavi. Beneğin biri ön yüzde kurulurken bir diğeri arka yüzde kuruluyor. Sırasıyla böyle devam ediyor. Bu şekilde. 3 krem 1 tane mavi. Bir diğer şişime geldim. Burada da yine aynı işleme devam edeceğim. 3 tane krem 1 tane mavi. 3 tane krem 1 mavi. 3 tane krem 1 ilmek mavi. 3 tane krem. Sonuncu şişime geldim. Şu 3. kremim 1 mavi. Son 5 ilmek kalana kadar böyle devam edeceğiz. 3 tane krem 1 tane mavi.
3 tane krem ve bakın son 5 ilmek kaldı. Benek yapacak ilmek kalmadı. Artık bu son 5 ilmeğimi de haroşa örüyorum. Yani düz. Tekrar bilek ayrımına geldik, geri dönüyoruz. Bakın hanımlar, ikinci beneklerimizi de oluşturduk. Şimdi tekrar ön yüzde ilmeklerimizi diğer uca kadar düz olarak öreceğiz. Haroşalar zaten düz örülüyordu. Ön yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu şekilde diğer uca kadar ilmeklerimizi öreceğiz. Bu benekten sonraki ilk sıramız oluyor. Ardından bilek ayrımından sonra geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters örüp tekrar buraya geleceğiz. Benekten sonraki ikinci sıramız olacak bu. Bakın ipin yönü denk geldiği için üçüncü beneklerimizi de yine buradan itibaren kurmaya başlayacağız. Benek kurulumunda zaten söyledim. İlk kurduğumuz ilk iki beneğin tam ortasına gelecek şekilde bir sonraki beneklerimizi kuruyoruz. Zaten hanımlar bakın şöyle göstereyim. Bak 1. 3. 5. 7. 9. benekler aynı hizada kurulurken 2, 4, 6, 8 ve 10. sıradaki benekler de aynı hizada aynı sayılarla kuruluyor. Patiğimizin arkası böyle ilerleyecek. Hanımlar, ben bu patiğimin şu arka bölümüne toplamda şu haroşa sıralarını sayacak olursak 15 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçüsüne göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza giyin hanımlar, şu arka bölümünü ölçün. Bu arkasını topuğunuzun kenarına kadar örmeniz gerekiyor. Topuk kenarına gelene kadar. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte arka bölümü tamamlayalım gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim. Burada 15 sıra haroşam var. Bu aşamada bilek ayrımından sonra şu bölüm ördükçe genişlediği için bakın ilmekler dümdüz duruyor. Yani tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda şu sol kenara 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri de sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Artık bu beneklerimizi yapmayacağız. Mavi ipimi kestim, arkaya düğümledim. Bu bölümde kenardaki 5 ilmek haroşamı yine haroşa olarak öreceğim. Model bütünlüğü sağlansın diye. Devamında ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 5 haroşamı örmüştüm. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. 23 ördüm, 24'te kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısma baktığımızda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve topuğumuz oluşacak. Şimdi kesimden sonra geri dönüyorum hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 5 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bu şekilde son 5 ilmeğime geldim. Bunlar haroşa. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Tekrar geri döndüm hanımlar. Yeniden ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 23 ilmeğimi öreceğim. 24'te kesimimi yapacağım. 5 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. ilmekte öndeki ikisini kesiyorum. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 1 ilmek eksildi, 6 ilmek kaldı. Şimdi hanımlar, yapacağımız işlem şu. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine 23 örüp 24'te kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu bu 6 ilmek bitene kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm ve geldim. İlk başta sol tarafa
24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayısı da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Gizli kesim olduğu için izi bile belli belirsiz oluyor ve her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Yani bu şekilde. Şimdi kalan ilmekleri de aynı şekil keselim gelelim. İlmeklerimi kestim geldim. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki, sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma alıyorum. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum. Buraya 2 tane de sıkı bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim hanımlar. Sonrasında topuğumuza bakalım. Şöyle arka ilmek aralarına girerek ipimizin ucunu gizliyorum. Evet. Bakın patiğimizin topuğu şöyle. Kesimi yaptık. Topuğumuz şu şekilde görünüyor. Çok temiz, çok güzel bir görüntüsü var. Görüntü itibariyle hanımlar bakın patiğimiz bu. Şöyle. Patik böyle. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte yaptığımız patiğimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok güzel, çok şık bir patik oldu hanımlar. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Hemen patiğin mankendeki duruşu da hanımlar şöyle göstereyim. İşte bu şekilde. Hemen diğer tarafını gösteriyorum. Bakın şu kenarları. Topuk kısmı bu şekilde. Tabanımız. Model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.